Herkese merhaba. 220 Volt Endüstri kanalına hepiniz hoş geldiniz. Mojo isimli bir cihaz var. Bugün onun bir incelemesini yapacağız. Ve bir kişi üzerinde de nasıl uygulandığını size kısaca göstermeye çalışacağım. Mojo cihazı belki bildiğiniz üzere çene hareketlerini ve fonksiyonel analizi yapabilmek için geliştirilmiş bir ürün. Cihazın üzerinde kompakt olarak gelen bir ekran var. Ve aynı zamanda üzerinde 2 adet kamera var. Önce cihazı biraz inceleyeceğiz. Daha sonra da hasta üzerinde uygulamayı nasıl yapıyoruz onu göstereceğiz. Hadi beklemeden videoya geçelim. Öncelikle cihazın iç özelliklerine bakalım. Windows işletim sistemine kurulu bir yazılımla geliyor, kendine özel. Şifresiyle beraber açtıktan sonra bir arayüzü geliyor. Bu arayüzde yeni hastalar giriyorsunuz ve yeni hasta oluşturacağız bugün. Deneme diye hastamızı oluşturuyoruz. 1, 2, 3 diyelim. Doğum tarihi giriliyor klasik olarak. Ve bir seçenek seçiyoruz. Yani bu kayıt için neden kaydı yaptığımızı gösterecek bir yöntem seçiyoruz. İşte check-up olabilir, oklüzel analiz olabilir, fonksiyonel kayıt olabilir veya çiğneme kaydı olabilir. Ben burada oklüzel analiz olarak seçerek programı açmaya başlıyorum. Şimdi öncelikle program benden bir üst ve alt çenenin STL görüntülerini, yani dijital ölçülerini istiyor. Öncelikle Maxilla'yı yükleyeceğim. Daha önce ben 3Shape ağız içi tarayıcıyla beraber aldığım ölçüyü buraya yükleyeceğim. Daha sonra alt çeneyi yükleyeceğim. Hemen zaten gördüğünüz gibi STL'in görüntüsünü veriyor. Burada aşağı yukarı doğru pozisyona da getirirseniz daha da iyi olacaktır. Sonrasında alt çeneyi yüklüyorum. Yine aynı şekilde USB'mden buraya aktardığı alt çene ölçüsünü de yükledikten sonra cihaza başla komutunu verdikten sonra bazı ayarlamalar yapacağız. Burada isterseniz ek dosyalar da oluşturabiliyoruz. Ve böyle bu şekilde zaten STL modeller kapanışta geldiği için buraya hali hazırda cihaz da bunu hemen tanıyor ve otomatik olarak bize kapanışı veriyor. İsterseniz tomografi görüntüleri ekleyebiliyorsunuz. İsterseniz farklı yine datalar, işte WhatsApp'lar, tasarladığınız protezlerin dosyalarını da buraya aktarabiliyorsunuz. Bir şekilde hastanızdan ya fiziksel ya da analog yöntem ya da dijital yöntemlerle bir ölçü alıp bunu sonra bilgisayara buraya aktarmanız lazım. Burada yöntem size kalmış. Şimdi kayıt dedikten sonra, yani bu işe başlanma noktasını girdikten sonra bize alt çene modelini gösteriyor. Alt çene modelini şu yüzden kullanıyoruz. Cihaz alt çeneyi takip ederek çalışıyor. Yani cihazın çalıştığı alt çene hareketlerini takip etmesi için bazı referans yerleri belirtmem lazım. Alt çene modelini zaten yüklemiş olduğum için ben 4 tane referans yeri belirliyorum. Özellikle hastalarınızın oklüzel morfolojilerine göre spesifik noktalar belirlemek burada önemli. 7 numarada bir dolgu var. Orada çok bariz bir fossada bölge var. Ben orayı işaretliyorum. Yine 44 numarada meziyal fossayı işaretliyorum. 34 numarada yine lingualdeki tüberkül ayrımını işaretliyorum. Ve 37 numaralı dişte yine fossanın tam ortasında gayet belirgin bir yer var. Orayı işaretliyorum. Şimdi ilk aşamamız böyle tamamlandıktan sonra orta hattı takip edebilmesi için cihazın tamamen iki santralin, alt santrallerin ortasını işaretlemem gerekiyor. Onda da buraya gelerek işaretlemeyi gerçekleştiriyorum. Daha sonra yine onay dedikten sonra cihazın bana enstrümanları bağla demesi geliyor. Buradan kameranın şalteri var. O şalteri hemen açarak kamerayı bağlıyor. Şimdi kamera bağlandıktan sonra cihaz bize şunu söylüyor. 2 adet ürün var. Cihazla birlikte gelen. Birazdan onları da göstereceğim size. Buradaki cihazları kameranın görmesi gerekiyor ki kameranın, yani daha doğrusu yazılımın hasta üzerinde yapacağı şeyle ilgili kalibrasyonlarını gerçekleştirmemiz gerekiyor. Şimdi burada bahsettiği tiara objesi böyle bir ürün. Hastanın kafasına yerleştiriliyor, alın bölgesine. Bu alın bölgesindeki buradaki 4 noktayla beraber cihazın
hareket sensörleri bunu takip edebilir noktaya geliyor. Aynı zamanda kalibrasyon çubuğumuz var. Yine burada göreceğiniz ikinci kırmızı olarak, yani kameranın görmediği ürün. Şöyle gösterdiğim zaman zaten cihaz otomatikman buradan kayboluyor, görüyorsunuz. Bunu da gösterdiğim zaman kameraya iki kırmızı obje de anında kayboluyor. Kameranın mutlaka bunu sadece kalibrasyon sırasında, bunu bütün işlemler sırasında çok net bir şekilde görüyor olması gerekli. Onun dışında cihazla beraber gelen üçüncü bir aparat daha var. O da butterfly, yani kelebek dedikleri ürün. Bu da alt çene hareketlerinin takip edilmesi için birazdan sabitleyeceğim ürünlerden bir tanesi. Ve son olarak da ısırma çatalı. Alt çeneye bunu sabitlememiz gerekecek. Birazdan daha detaylı bahsedeceğim bundan da. Şimdi hasta koltuğundayız. Sevgili arkadaşım Burak bana yardımcı olacak bugün. Öncelikle biraz önce bahsettiğim kalibrasyonu yapmamız lazım. Onun için de bunu kameraya doğru tutup kameranın gördüğünü anladıktan sonra, diğer parçayı da gösterdikten sonra iki ürünü de gördüğünü görünce bunu sallamaya başlayacağız bu şekilde. Çevirmeye başlayacağız. O yüzden önce start diyorum. Daha sonra iki ürünü de gösteriyorum. Yaklaşık 5 saniye içinde başlayacağını gösteriyor ve belli bir hızda bunu çeviriyorum. Kalibrasyonu bu şekilde gerçekleşmiş olacak. Kalibrasyon gerçekleştikten sonra ekrana bu şekilde bir setup geliyor. Bu önce çatalı sabitlemenizi istiyor. Daha sonra kelebeği sabitlemenizi istiyor ve en son olarak da bu ürünü başına hastanın takmış olmamız lazım. Bunları yapacağız. Ağız içinde bunu nasıl yapıyoruz? Önce ona bakalım. Öncelikle çatalı ağızda kontrol etmemiz gerekiyor. Kapalı kalsın dişler. Bütün arka bölgelerde özellikle hareketi engellemeyecek şekilde plastiğin bir yer veriyor olması lazım. Özellikle derin kapanışlı hastalarda bu daha da problem oluyor. Birkaç farklı yöntem var. 4 tane aslında yöntem var. Bunu çatalı ağza sabitleyebilmek için. Ben açıkçası en kolay ve hızlı olduğunu düşündüğüm akrilikle bu yöntemi yapıyorum. Diğer yöntemlerden de kısaca bahsedeceğim bu yöntemi gösterdikten sonra. Diğer 4 yöntem de şunlar aslında bu sırada akrilimizi karıştırırken onu da anlatayım. Birincisi akriliği burada direkt uygulayıp daha sonra bir tesviye yapıp lateral hareketlerde veya herhangi bir harekette engel teşkil etmeyecek şekilde daha sonra bunun üzerinden kullanmak. Bir diğeri özellikle krom köprü yapımında kullandığımız bis akril kompozitler var. Bunlarla yapabilirsiniz ama onları tutturmak için işte bir miktar asitleme ve spot edge, spot bond yapmamız gerekebiliyor. Bu nedenle onu yöntemde ayrı dezavantajları ve avantajları içeriyor. Bir diğer yöntem hastadan bir model oluşturup, fiziksel model, onun üzerinde bunu uyumlayıp, ayarlayıp ondan sonra ağza aktarmak var. Hasta için genellikle en konforlusu bu oluyor ama tabii ki seans kaybı yaşıyorsunuz. Ve dördüncüsü de hastadan eğer bir dijital model aldıysanız, bu dijital modelde hazırladığınız çatalı direkt print ederek bu print ettiğiniz ürünü biraz sonra göstereceğim kelebeğe sabitleyebilirsiniz. Genellikle hasta için en konforlu yöntem bu olmasına rağmen hem maliyet hem de süre anlamında da en uzun uygulama bu oluyor genellikle. Çatalın üzerine ince bir şerit halinde uyguladım. Açalım da. Başından kapattım işte. Bu şekilde iyice adapte ediyorum dişlerin üzerine. Dişler. Ve biraz sertleşmesini bekliyorum. En azından ısınmasını bekliyorum. Daha sonra bu arka bölgelerde gördüğünüz bu fazlalıkları trimleyeceğim. Böylece lateral hareketlerde bunların bana engel olmaması lazım. Ve ön bölgede de santrallerin olduğu yerin özellikle protrüzyon hareketi sırasında herhangi bir engel teşkil etmemesi gerekiyor. Bu işlemi yaptıktan sonra birazdan ısınmaya başladıktan sonra çıkarıp tesviye edip buranın ağzına bunu akışkan kompozitle veya başka bir yapışkan malzemeyle bunu buraya sabitleyeceğim. Bakalım. Gördüğünüz gibi sabitledik. Şimdi sırada kafadaki parça var. Açtık bakalım.
Yandaki tuşlarından sıkıyoruz bunu. Çok fazla sıkmaması lazım. Acıtmaması lazım ve bunun bu şekilde çok fazla hareketlenmeden durabiliyor olması lazım. Önemli olan bu. Ve kamera tarafından da görülebilecek durumda olması gerekiyor. Daha sonra butterfly yani kelebek dediğimiz parçayla ağza sabitlediğimiz ürünü üstüne çatalın üzerine yerleştiriyoruz. Daha sonra kabul et dedikten sonra yani bunları onayladıktan sonra cihazı belli bir mesafeye ve belli bir doğrultuda sabitlememiz gerekiyor. Bunun 0.8 metre olması öngörülüyor tahmini olarak. 0.8 santimetre olması için ayarladıktan sonra yüksekliğini ayarlıyoruz. Gerekirse biraz sağa sola çeviriyorum. Şu an gayet iyi görünüyor. Burada gördüğünüz şey kalibrasyon çubuğuydu. Bunun artık görünmesine gerek yok. Ama diğer iki ürünü gayet net bir şekilde kameranın gördüğünü kırmızı çıkmayarak görebiliyoruz. Şimdi anatomik yerleri işaretleyeceğiz. Onun için yine kalibrasyon çubuğunu kullanacağım. Hastanın sol tarafının kondilini istiyor. Açıp kapıyorsun. Kapattım. Tekrar açıp kapattım. Kapattım. Aşağı yukarı kondilin geleceği yeri tahmin ederek yerleştiriyorum. Subnazal noktaya yine kalibrasyon çubuğunu yerleştiriyorum. Tabii ki eliniz kayabiliyor. Sonra sağ kondil. Açıp kapıyoruz. Kocaman. Bir daha. Kapalı. Sağ kondili de aşağı yukarı işaretledikten sonra onaylıyorum. Şimdi ağız içinde belirlediğim noktaları işaretleyeceğim. Önce sağ arkadaki 47 nolu dişi açalım. 47 nolu dişi postasına koyuyorum ve onaylıyorum. Daha sonra 44'te yine aynı işlemi yapacağım. Burası çok önemli. Çünkü burada dişleri tamamen kapatmış olması lazım. Yoksa yapacağımız bütün ölçümler çöpe gidiyor. Dişler tamamen kapalı bırak. Arkadaki dişler. Burada mutlaka kontrolünüzü yapın. Daha sonra onaylıyorum. Burada yeşil işareti yani matching precision gayet yüksek ve kabul edilebilir çıkıyor. Kondillerin olduğu yerler, üst çenenin uzaydaki pozisyonu her şeyi çok rahat görebiliyorum. Burada bir test yapıyoruz. Açıp kapat bırak. Kocaman açıp kapat. Kapattım. Kondillerin bütün hareketleri, alt çenenin hareketlerini çok net bir şekilde görebiliyoruz. Sağa sola oynatmanı istiyorum bırak. Şahane. Burada test hareketlerini mutlaka yaptırmak lazım. Hastanın da buna uyum sağlayıp daha kopya olabilmesi için burada hareketleri mutlaka yaptırmanın önemi var. Bir öne doğru götürüyorsun. Protrüzyon hareketini yaptırıyoruz. Geriye ve gayet güzel bir şekilde her şey iyi görünüyor. Artık uygulamaya geçebiliriz. Dişler tamamen kapalı. Dişlerin tamamen kapalı olduğuna emin olmak lazım. Şimdi böyle bir ekran çıkıyor. Bu ekranda işte maksilleyi kapatabiliyorsunuz. Tek tek bütün opsiyonlar var. Oklüzel kontakları isterseniz görebilirsiniz. Oklüzel kontakları görmek için tabii ki öncelikle işte mandibüleyi kapatmış olmam lazım. Mandibüleyi kapattıktan sonra oklüzel kontakları istersem açarak renkli bir hale getirebiliyorum. Ve hareketlerde bu sırada onları gösteriyor olabilir. Ama benim şu anda fonksiyonel analiz için değil, ben bunu bir belki restorasyon için kullanacağım. Veya işte bu oklüzel hareketleri yapacağım full mouth bir restorasyonda oklüzel dinamikleri oraya aynen aktarabilmek için kullanacağım. O yüzden şu an onunla bir işim yok. O yüzden mandibüleyi yine gösteriyorum. Ben bugün sadece hareket kaydını size göstereceğim. Hızlıca. Şöyle yapacağız. Dişler tamamen kapalı bırak. Şimdi önce burada bir hareket seçiyoruz. Farklı seçenekler var. Protrüzyon, sağ lateral hareket, sol lateral hareket, açıp kapama, sentrik ilişki kaydı gibi. Gotik arc yapabiliyorsunuz. Bruxism için Bruxing hareketi var. Konuşma var, yutkunma var, çiğneme var vesaire bu şekilde gidiyor. Ben bugün birkaç tanesini göstereceğim size. Öncelikle sınır hareketlerinden başlayalım. Protrüzyondan başlayacağız. Protrüzyonu başlayacağız. Böyle kendini öne doğru götürmeye başlıyoruz. Şahane.
geriye, çok ileriye, alabildiğin kadar maksimum ileriye götürmeni istiyorum. Hep dişlerin üzerinde temas ederek kalsın. Devam, daha hızlı yapabilirsin. Götürebildiğin kadar öne götür. Burada sagittal düzlemde yaptığı düzlemi görebiliyorsunuz, çizgiyi görebiliyorsunuz. Sol kondilin yine aynı şekilde yaptığı hareketi görebiliyorsunuz. İki kondilin arasındaki farkı görebiliyorsunuz belki burada. Yeterli bırak. Ve insizal hareketi yaptıktan sonra, yani uçça pozisyona getirip bu hareketi yaptıktan sonra mutlaka yine kapalı hale gelmesi lazım. Daha sonra kaydı durdur diyoruz. Daha sonra ikinci hareketimize geçelim. Sağ lateral hareket. Sağ lateral hareketi önce bir defa yaptırıyorum burada. Yapalım Burak. Tam tersi o sol. Süpersin. Geriye. Kapalı kalsın. Şimdi sağ lateral harekete başlatıyorum Burak'ın çenesine. Başlayalım Burak. Süpersin. Göz olarak ben bunu zaten çok net bir şekilde birebir taklit ettiğini görebiliyorum gerçekten. Ve bu hareketi herkesin sonuç olarak farklı bir hareket paterni var ekleminde. Bu hareketi eğer restorasyonunuza, final restorasyonunuza aktarabiliyorsanız sadece analiz için değil, gerçekten uygulama için de önemli bir araç haline gelebiliyor. Tekrar yapalım Burak, bir sağa doğru hareketi. Burada difüzyonun ne kadar olacağı, tekrar geriye. Eklemin hangi hareketi, hangi düzlemde ne kadar yaptığı, çalışan ve çalışmayan tarafları görebiliyoruz. Bu anlamda önemli bilgiler bize veriyor tabii ki cihaz. Şimdi sol lateral yapacağız. Sol lateral yapmaya başlayalım. Bir 20 yaş dişi var ve bu medyotrüzyon hareketi sırasında veya laterotrüzyon hareketleri sırasında takılıyor olabilir. Bu bir eklem şikayeti yaratıyor olabilir. Bunları da çok net belirlemenizi, saptamanıza yardımcı olacak kayıt alanlarından bir tanesi olabiliyor. Açıp kapama yapıyoruz şimdi. Kocaman açalım da. Açıp kapattığında gördüğünüz gibi yine kondillerin hareketleri var ve frontal düzlemde nasıl bir deviyasyon yaptığını çenenin çok net bir şekilde görebiliyoruz. Özellikle eklem rahatsızlığı olan hastalarda bu fonksiyonel analizi eğer tekrarlı bir şekilde yapabiliyorsanız, örnek veriyorum 3 ay, 6 aylık takiplerde ve bu hastalara eğer bir protetik işlem veya eklem tedavisi uyguladıysanız bunları çok net takip edebilmek de mümkün. Gerçekten fonksiyonel analiz anlamında da bize yardımcı olabiliyor. Burak'tan önce haftanın günlerini saymasını isteyeceğim. Klasik bizim dişli provalarda yaptığımız gibi. Pazartesi, salı başlayalım. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Burada bakacağımız şeyler aslında şunlar. Tabii ki Burak konuşurken ben aslında freeway space'i ve oradaki konuşma mesafesini gördüğüm için insizalde ne kadar bir uzatabilirim dişleri belki ona bakabilirim. Dikey boyut yükselteceksem burada ne kadar bir alana belki sahip olabilirim ona az çok fikir sahibi olabilirim. Bu bize gayet uygun bir rehber olabilecek bir fikir verebilme anlamında yardımcı olacak yine özelliklerden bir tanesi. En yakın konuşma mesafesine bakmak için de işte Mississippi diyelim. Mississippi. Süper. 888 diyelim. 888. Bir daha söyleyelim Burak. 888. Kapalı kalsın. Şimdi kapalı dedikten sonra isterseniz burada Burak'ın 888 dediği yere bakalım. Tam insizal noktaların ucuca geldiği yani 888 dediği anda istersek şöyle bir şey yapabiliyoruz. Küçük azılar arasındaki tüberküllerin arasındaki ne kadar mesafe olduğunu da ölçümleyebiliyoruz. Yani burada yaklaşık 2.47 mm tam dikey olarak olmasa da fossadan tüberküle 3 mm yaklaşık bir mesafe var. Yani 2 ile 4 mm arasında bizim belirlediğimiz freeway space'in içerisinde bir alan. Burak tabii ki sağlıklı bir hasta. Yani hiçbir eklem şikayeti olmayan, hiçbir şekilde dişlerinde bir aşınma olmayan, bruksist olmayan bir hasta. Tabii ki bunu bruksist bir hastada veya eklem şikayeti olan birisinde yaptığımızda sonuçlar tabii ki daha farklı olabilir ama tabii ki fonksiyonel analiz için gerçekten bütün verileri çok net bir şekilde alabiliyorsunuz. Son olarak çiğneme yaptıracağım Burak'a. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. 2 adet gofret parçası var. Burak'a bunları çiğneteceğim.
ve böylece çiğneme fonksiyonel analizini yapabiliyor olacağım. Hangi tarafını daha fazla kullanıyor, hangi tarafıyla daha fazla çiğneme yapıyor, çiğneme siklusu nasıl ilerliyor, buna göre restorasyonun fossa tüberkül uyumu nasıl olmalı, bunlarla ilgili yine bilgi alabiliyor olacağız. Açalım bırak. Başlayalım bakalım şimdi. İki taraflı olabildiğince iki tarafı da lokmayı çiğneyebileceği, üretebileceği bir direktif vermek lazım. İkinci gofreti de vereceğim. İki taraflı çiğnemesi lazım. Yine frontal düzlemden çok net bir şekilde görebiliyoruz çenenin yaptığı düzlemi. Eklemlerin hareketleri belli oluyor. Çalışan ve çalışmayan taraflar nasıl çalıştığını görebiliyorsunuz çok net bir şekilde. Ve bunun üzerinden yaptığınız prototip planlamada o güzel tabloyu çiğneme düzlemine göre, özellikle retrizal hareketlerle beraber yapacağınız final restorasyona veya WhatsApp'a aktarmanız mümkün. En son yine kapalı pozisyonu getirdikten sonra kaydı tamamlıyoruz ve bu şekilde hastamızı tekrar uğurlayabilir hale geliyoruz. Bu dosyaları bir şekilde export edebiliyoruz. Ya Modjob'un kendine özel mod uzantılı bir dosyası var. XML dosyası ExoCAD'de çalışabiliyor. Diğer yazılımlara da sanırım yakında entegre edilecektir. Veya statik olarak bu pozisyonları export edebiliyoruz. Onu göstermek istiyorum çok kısaca. Çünkü örnek veriyorum Open and Close kısmını açtık ve Play'e bastık. Ben Play'e bastıktan sonra aşağı yukarı açmak istediğim bir yer buluyorum. Frame'i yani buradaki tam olarak aşağı yukarı ne kadar bir açıklık istiyorsam buraya getirip örneğin bir dikey boyut yükseltme yapacaksınız ve hastanızın ne kadar yükseltilmesini aşağı yukarı öngörebiliyorsanız bu durumda hasta ağzını açıp kapattığında kapalı, tekrar açmaya başlayacak ve ben burada ufak ufak geri gelerek ne kadar açmak istediğimi tahmini görerek dikey boyutu buradaki bütün ilişkiyi aynı hastanın ağzına yani artikülatörü açmadan buradan bu şekilde export edebiliyorum. Bu gerçekten çok güzel bir özellik. Static export dedikten sonra export in the current position yani olağan durumda o anki anıyla export dediğim zaman alt ve üst modeli o anki ilişkisini export etmiş olacak ve teknisyenimiz laboratuvar yazılımında çalışırken bunun üzerinde doğrudan çalışmaya başlayabilecek. Özellikle dediğim gibi tekrar dikey boyut yükseltme, oklüzal rehabilitasyon yapacağımız durumlarda çok işe yarayabilen bir uygulama olduğunu söyleyebilirim. Yaptığımız uygulama senin için zor oldu mu? Uygulama çok basitti ve kısa sürdü. Sadece akrilik tadı biraz ekşi gibiydi. Ekşi acı gibi. Isınırken biraz daha acımsı oluyor ama onun haricinde güzel. Yaptığın hareketler zor muydu sence senin için? Hareketlerde zorluk yaşamadım. Aç gibi saldırdık hocam gofrete. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Modjob'un çalışma prensibini size kısaca göstermeye çalıştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aynı zamanda bu verileri elde ettikten sonra nasıl işleyeceğimizle ilgili bir videoyu merak ediyorsanız veya Modjob'la ilgili merak ettiğiniz diğer şeyleri yorumlara bırakabilirsiniz. Bana Instagram adresinden ulaşıp sorularınızı yöneltebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere.